Dünyanın en ilginç mesleklerinden ve en zor mesleklerinden birinin yapıldığı yere hoş geldiniz. İçeri girebilir miyiz bilmiyorum ama bu videoda dünyanın en büyük gemilerinin parçalandığı Bangladeş Chittagong'daki fabrikalara girmeye çalışacağız. Burası Bangladeş Chittagong. Buraya gelmek gerçekten kolay olmadı. Burada büyük gemileri parçalıyorlar. Bangladeş'te dünyanın en büyük gemilerini insan gücüyle parçalıyorlar. Dünyanın en zor işi diyorlar buna. Bangladeş'in güneyinde Chittagong şehri. Yakınlarında dünyanın en ilginç ama en ağır çalışma alanlarından biri bulunuyor. Burası Sitagunda kıyısındaki dev gemi söküm sahaları. Dünyanın dört bir yanından gelen eski yük gemileri, tankerler ve devasa metal gemiler burada son yolculuklarına çıkıyor. Bu sahillere gelen gemiler artık denizlere dönmeyecek. Çünkü burada gemiler adeta parça parça kesilerek yok ediliyor. Devasa çelik gövdeler yüzlerce işçi tarafından aylar boyunca kesiliyor, parçalanıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Bangladeş'teki bu gemi söküm alanları dünyanın en büyük gemi geri dönüşüm merkezlerinden biri. Birçok ülke artık kullanmadığı gemileri buraya gönderiyor. Çünkü burada işçilik ucuz ve devasa gemileri sökebilecek büyük bir insan gücü var. Ama bu işin arkasında oldukça zor bir hayat var. Çalışan işçiler genellikle ağır şartlar altında çalışıyor. Dev çelik parçalarının arasında sıcak hava ve yoğun metal tozunun içinde gün boyunca çalışıyorlar. Bazen hiçbir koruyucu ekipman olmadan dev gemilerin gövdesinde kesim yapıyorlar. Bu sahillerde yüzlerce geminin kalıntısını görmek mümkün. Paslanmış metal yığınları, parçalanmış gemi gövdeleri ve sahile oturtulmuş dev tankerler. Burası adeta bir gemi mezarlığı görüntüsü veriyor. Ama aynı zamanda burası Bangladeş ekonomisi için çok önemli. Gemi sökümünden çıkan tonlarca çelik yeniden kullanılıyor. İnşaatlarda, fabrikalarda ve birçok farklı sektörde bu metaller tekrar hayata dönüyor. Bir zamanlar okyanusları aşan dev gemiler yolculuklarının son durağında burada Chittagong sahillerinde parça parça sökülerek insan gücüyle tarihe karışıyor. Bu sahil hem dünyanın en büyük geri dönüşüm merkezlerinden biri hem de insan emeğinin en ağır yüzlerinden birini gösteren yerlerden biri. Umarım bu video içerisinde size gemilerin nasıl parçalandığını ve insanların ne zor şartlar altında çalıştığını sizlere gösterebilirim. Hepiniz hoş geldiniz. Ben stajyer Seyyah. Dünyayı geziyorum. Fabrikaya gitmeden önce böyle ufak bir nehir var. Memleketin her yeri nehir daha doğrusu. Selamünaleyküm. Burada kıyafetlerini yıkıyorlar ve aynı zamanda duş alıyorlar. Suyun rengi böyle. Abi tümüke manası. Drink this is. Bunların galiba biraz sorunları olabilir. Hey brother, it's possible I want to go inside. Really? Aha. Selamünaleyküm. Valla bir yere girdik. Böyle bir kardeşimizi bulduk işte. Şans eseri içeri girdik. Bakalım sağ olsun bize bir alternatif yol düşünüyor. Kardeşim sen konuş, bu senin çevirecek konuşmanı. ভাই এখান দিয়ে তো যা যেতে পারবেন না ওই যে রোড দিয়ে ঘুরে যেতে হবে আর কি গেড়ে İçeri almıyorlar. Biz de burada suyun dibinden gitmeye çalışacağız. Suyun dibinden gidersek kovamazlar. Biz burada ayakkabımızla zor yürüyoruz. Arkadaş terliksiz yürüyor ya. Helal olsun. Abi Bangladeş'te var ya insanlar bu hayatı çok zor koşullarda yaşıyorlar. আপনাদের কোন দেশ দেশ কোন দেশ Turuşko. তুরস্ক Yes. Nice abi. Kardeşim bizi buradan gönderdi. Gemi fabrikaları orada, bakın böyle gemileri kesiyorlar, asılıyorlar. Sudan sıkıntı olmasın, suyumuz turuncu. Adamlar karıştırar. İllegal yolla gidecektik buradan ama burası çok sıkıntılı bir riskli bölge olduğu için maalesef gidemiyoruz. Bu gemi parçalarını böyle halatlara bağlayarak çekiyorlar. Umarım şimdi ileriden bot kiralayıp gitmeye çalışacağız. Nerelere geldik böyle? Yok, içeriye girebilir miyiz bilmiyorum ama nereden girdik, nereden çıktık?
Burası öyle bir yer ki dünyanın en ilginç yerlerinden birisi. Çok sıkıntılı. Yani insan dışı bir çalışma gerçekleşiyor. Zaten buradaki çalışmaya dünyanın en zor işi diyorlar. İçeri falan giremiyoruz, edemiyoruz. O yüzden içeri almamalarının sebebi de dünyanın en zor işi diye bahsediliyor. Yani insancıl dışı insanlar çalışıyor. Yani böyle adamlar 150-200 dolar alıyor aylık ama inanılmaz çalışıyorlar. Oğlum burası çok kötü kokuyor. Balık, ölü balık kokuyor. Ne biçim kokuyor ya? Bu girişten girdiğimizde bir tekneye bineceğiz. Bakalım o bizi nereye götürecek. O gemilerin oraya gitmesi çok zor. Çünkü fabrikaya girmen gerekiyor. Fabrikaya da tıkmıyorlar seni. Ve zaten çok riskli bir iş olduğu için. Berbere bak, adam tıraş yapıyor. Kıyafetlerin fiyatları genel olarak bayağı ucuz. Sizin için sorayım. Selamünaleyküm. 30 TL'ymiş. 30 TL. Bu gördüğünüz tişört ise 60 TL'ymiş. Şu botlara binmeyelim bakalım. Nereye götürecekler? Abilerim de burada. Abilerim bir şey satıyorlardı. Bakalım şu bota bir binelim bakalım. Bot bizi nereye götürecek? İyi de çıktık Kalas'tan ya vallahi. Kalas yamuktu ama. İlk başta fiyatı 3000'den başlattı. Ondan sonra ben şaşırdım bir şekilde. Vay kardeşim dedim, sen Müslüman mısın dedim. O da dedi ki evet ben Müslümanım dedim. Allah Allah dedim. Ben de Türk'üm, ben de Müslümanım. Sen kardeşini Müslüman dolandırıyorsun mu dedim elemana. Ondan sonra adam bir şok oldu. Sonra neyse ki başka bir eleman geldi İngilizce bilen. O da çok iyi biliyordu. Zaten turistik bölgelerde İngilizce bilen adamların çoğu sizi dolandırmaya çalışıyorlar. O yüzden bir tık dikkat edin. Burada balık getirmişler. Burası öyle bir koku var ki. Vallahi abi var ya, inanılmaz ya. Böyle bir koku şeyi yok ya. Bağımsızlığını aşmış buralar. Adamlar kaç paralara çalışıyorlar. Koku, hayat çok zor burada. Öyle yerlerden geçiriyor ki kardeşim bizi. Vallahi Allah'tan genciz ya. Genç olmasak yoksa buralardan nasıl geçeriz bilmiyorum. Böyle bir bota bindik. Bu gördüğünüz makinalı bir şey. Şimdi inşallah büyük gemilerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu kardeşim dolandırıcı. I see you are scammers. I am scammer. Normalde 500 takaya kadar bulabilirsiniz ama ben bulamadım. Bakın bu gördüğünüz botla geldik buraya. Bu karşısı birası fabrika. Burada parçalıyorlar. İnsanlar çok insancıl dışı çalışıyor. Burada yani aylık 150 dolar falan alıyorlar. Bu gördüğünüz koca gemileri ellerini kullanarak, beden gücünü kullanarak parçalıyorlar. İçeriye giremiyoruz. Devletten izin almamız gerekiyor. Devletten izin alamadığımız için ne yaklaşabiliyoruz ne de içeriye girebiliyoruz. Burası dünyanın çok popüler bir yeri. Yani dünyanın nerede eskiye çıkmış gemisi veya ne bileyim böyle büyük bir şey varsa buraya getiriyorlar. Burada parçalıyorlar. Bangladeş'te iş imkanı gerçekten çok kısıtlı olduğundan insanlar bu denli zor işlerde çalışıyorlar. Böyle büyük gemileri burada parçalıyor. Mesela o gördüğünüz ilerideki tamamen vinç ve insanların beden gücüyle parçalanmış bir gemi. Burası tamamen bir fabrika bakın. Zaten yuvarlak yuvarlak büyük büyük tankerleri falan görüyorsunuz. Burada tamamen insanlar beden gücüyle çalışarak bu işleri yapıyorlar. Öyle bir sıcak var ki ne biçim. Vallahi
Nasıl parçalıyor ya? Baksana ne yapmışlar? Adamlar hemen bağırmaya başladılar. Yani buraya yaklaşmamız çok sıkıntı. Geminin devasa büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama bu gördüğüm gerçekten en büyük gemilerden birisi. Balkanlarda birkaç tane büyük gemi görmüştüm. Bir de bizim İstanbul Boğazı'nda ama bunlar inanılmaz bir şeyler böyle. Ne gemisi tam olarak belli değil. Devasa gemilerin parçalandığı bu alana elini kolunu sallayarak girmek pek mümkün değil. Burası kocaman bir fabrika. Her şey fabrika düzeninde yürütülüyor. Bu yüzden dışarıdan birinin kolayca içeri girmesine izin verilmiyor. Hele yabancıysan içeri girme ihtimalin çok daha düşük. Bir iki farklı kaçak yol denemeyi düşündüm. Hatta alternatif yollar aradım. Ama maalesef işe yarar bir yöntem bulamadım. Çünkü buraya giriş tamamen devlet iznine bağlı. Gelmeden önce bu izin meselesini epey araştırdım. Farklı kişilerle de konuştum. Fakat çok özel bir zorunlu bir sebep olmadığı sürece kesinlikle içeriye girmenize izin vermiyorlar. Bunun en büyük nedeni de içerinin gerçekten çok tehlikeli olması. İçeride devasa gemiler parça parça kesiliyor. Böyle bir ortamda insanın başına her an ciddi bir kaza gelebilir. Bu yüzden güvenlik gerekçesiyle gemilerin yakınına bile yaklaşmamıza izin vermiyorlar ve dışarıdan insanların içeri girmesine de oldukça katı davranıyorlar. Bakın adamlar oradan hemen bağırıyor. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü burayı çekemezsiniz. Gitmeniz gerekiyor diye. Vay be. Benzin kokusundan yemin ediyorum midem bulandı ya. Vallahi öyle bir benzin kokuyor ki adamlar hep benzin taşıyorlar. Suyun leveli azaldığı için yani suyun seviyesi azaldığı için buradan çıkmak zorunda kaldık. Hey selamünaleyküm. Abi siz hangi dili konuşuyorsunuz? Yes brother. I know you boy. Bu adam da orada duruyordu. Hey selamünaleyküm abi. Böyle bir feribot iskelesi. Burası köprü. Buradan biz oradan geldik. Burada yapıyorlar bütün işleri. Hava çok kötü. Hava çok kötü olduğu gibi bir de imkanlar da çok kısıtlı. İçeriye almıyorlar. Suyun rengi vallahi suda kimyasal gibi bir şey oluşmuş ya. O kadar çok karga var ki neden diye sorarsanız etraftaki koku çok fazla. Abi inanılmaz şeyler kokuyor. Balık, leşi her şey kokuyor. Adamlar bir de pan yiyorlar. Dişleri zaten ne biçim? We are fine you. Buradan ana yola çıkmamız lazım. Gidebileceğimiz yere. Baksana abi adamlar. Böyle bir şeyler satıyorlar bu bölgede. Girişte burasıydı. Burada balık kokuyor ne biçim. Kota Main Road. 40 টাকা 40 টাকা কি কই উইন্ডোজ দা ইংলিশ কা ইংলিশ কা 40 right? 40. 40 Arkadaş doğru fiyat söyledi. Biz de hiç düşünmeden bindik. Diğerleri ise 100.000 de diye bağırıyorlardı. Ya yabancıyız diye kardeşim. Öyle de demene gerek yok. Normal fiyat neyse söyle. Biz zaten ekstra. Sen iyi bir insansan veriyoruz ya. İşte, ama tabii dünyanın her yerinde dolandırıcı olduğu gibi Bangladeş'te de var. Bizim ülkemizde her yerde var. Tersanede çalışan insanlar bu gibi gecekondularda yaşıyor. Düşün öyle bir zor iş yapıyor ve böyle bir kötü yerde kalıyorlar. Açıkçası burası konfor olarak iyi değil. Çünkü bu gecekonduların çoğu zaman tuvaleti yok, çoğu zaman da elektriği yok. Yani bir de insanların yaptığı işe göre gerçekten burada kalmaya hak etmiyorlar diyebilirim.
saçtan yapılmış bina yani gecekondu olur mu? Bakın bir gecekondunun içinde o teneke gibi bir yerde adam ne yapıyor? Selamun aleyküm abi. Ben Stajyer Seyyah. İzlediğiniz bölümler hoşunuza gittiyse kanalın kendini geliştirebilmesi ve daha iyi yerlere gelebilmesi için videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, iyi bayramlar.